Amerika borsaları Mart ayının ilk haftasını son yılların en sert jeopolitik gerilimi ve ticaret politikası kaosuyla kapatıyor. Haftaya yüksek mahkemenin Trump tarifelerini iptal etmesiyle nefes alarak başlayan piyasalar, Hazine Bakanı Bessent'in %15'lik gümrük vergilerini bu hafta resmen başlatacağını duyurmasıyla şok yaşadı ve patlak veren sıcak çatışma haberleri de pazartesi günü için devasal bir boşluklu düşüş ihtimalini masaya getirdi. Amerika'dan herkese selamlar. Amerika özelinde bugün en çok konuştuğumuz konu Orta Doğu'daki alevlerin Washington'daki ekonomik dengeleri nasıl sarstığı. Amerika ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları sadece askeri değil, büyük bir ekonomik risk dalgasını da beraberinde getiriyor haliyle. Şu an temel odak noktamız Hürmüz Boğazı ve arz güvenliği. Brent petrolün varil fiyatı 92 dolar seviyelerine tırmanırken Amerika içinde galon başına benzin fiyatları yeniden manşetleri süslemeye başladı. Bu sadece bir enerji sorunu değil, bu bir enflasyon hortlaması riski de barındırıyor. Sadece enerji değil, gıda fiyatları da lojistik maliyetlerden tetiklenecek. Bu durum Fed'in elini kolunu bağlıyor desek yeridir. Çünkü biliyorsunuz Fed'in aylardır mücadele ettiği o %2'lik bir enflasyon hedefi artan nakliye ve enerji maliyetleriyle yeniden tehlikeye girdi ve piyasa şu an şunu soruyor. Eğer enerji şoku kalıcı olursa resesyon korkuları geri gelir mi? Amerika'daki tüketici güven endekslerinde bu hafta itibariyle aşağı yönlü bir kırılma görüyoruz. Hane halkı bütçesinin daha büyük bir kısmını akaryakıta ayırmak zorunda kalırsa perakende satışlar ve genel ekonomik büyüme darbe alır. Kısacası Washington'ın dış politikalardaki hamleleri Wall Street'in enflasyon karnesini doğrudan belirliyor. Bir sonraki veriye kadar enerji piyasalarındaki bu savaş primi en büyük risk faktörü şu ana kadar diyebiliriz. Başkanlığı değişimi ve faiz beklentileri, para politikalarında devir teslim sancıları başladı. Powell'ın görev süresinin sonuna yaklaşırken Washington kulisleri ve finans dünyası tek bir isme kilitlenmiş durumda. Kevin Warsh, Başkan Trump'ın Fed adaylığı için işaret ettiği Warsh'un senato onay süreci piyasaların 18 Mart'taki faiz kararına bakışını tamamen değiştirebilir. Piyasa şu an iki arada bir derede diyebiliriz. Mevcut FED yönetimi faizleri 3.50 ile 3.75 bandında sabit tutmaya eğilimindeyken Kevin Warsh'un tırnak içinde şahin profili gelecek projeksiyonları alt üst edecek olabilir. Warsh'un geçmişten bu yana enflasyona karşı tavizsiz duruşuyla biliniyor ve bu da demek oluyor ki 2026'nın ikinci yarısında beklediğimiz o rahatlatıcı faiz indirimleri yeni yönetimle birlikte rafa kalkabilir veya çok daha yavaş gerçekleşebilir. Tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketlilik tam da bu belirsizliğin bir yansıması olarak okunuyor. Kurumsal yatırımcılar şu an bekle ve gör modunda. Fed'deki bu liderlik değişimi sadece bir isim değişikliği değil, bir paradigma değişimi olabilir. Eğer piyasa yeni başkanın para politikasını fazla sıkılaştıracağına ikna olursa dolar endeksinde daha sert yükselişler görebiliriz. Gözümüzde 18 Mart'ta son Powell döneminde ama kulaklarımız da senatodan gelecek onay haberlerinde diyerek bu haberi noktalayıp üçüncü haberimiz teknoloji sektöründeki rotasyon ve AI belirsizliğine geçelim. Yapay zeka rüzgarı yerini soğuk bir realizasyona mı bırakıyor? 2025'i domine eden muhteşem yedili ve dev teknoloji hisselerinde bu hafta ilginç bir hareketlilik var. Yatırımcılar artık sadece vizyon değil nakit akışı görmek istiyorlar. Wall Street'te büyük bir sektör rotasyonu yaşanıyor ve teknoloji hisseleri bu sefer başrolde değil. Peki ne değişti? Şirketlerin yapay zekaya harcadığı milyarlarca doların geri dönüş hızı sorgulanmaya başladı. AI altyapısı kuran donanım devlerinden bu teknolojiyi paraya dönüştürmesi beklenen yazılım şirketlerine doğru bir güven sınavı veriyor. Yatırımcılar riskli teknoloji kağıtlarından çıkıp enerji, savunma ve temel tüketim gibi daha ayakları yere basan sektörlere geçiş yapıyorlar. Bu bir çöküş değil, belki de bir ayrılma süreci olabilir. Portföyler yeniden değerleniyor ve artık AI diyen şirketin hissesi tavan yapmıyor direkt. Bu rotasyonun bir diğer sebebi de demin bahsettiğimiz faiz belirsizliği olabilir. Yüksek faiz ortamı büyüme odaklı teknoloji şirketlerinde en büyük düşmandır ve eğer FED cephesinden sıkılaşma sinyalleri gelmeye devam ederse teknoloji sektöründeki bu satış baskısı derinleşebilir. 2026'nın kazananları sadece AI kullananlar değil, teknolojiyi verimliliğe ve net kâra hızlı dönüştürenler olur. Şimdilik piyasada da temkinli bir bekleyişin hakim olduğunu belirtelim.